Merhaba, ben Emre. Bugün seninle Türkçe öğrenirken motivasyonu nasıl bulacağını ve nasıl kaybetmeden devam edeceğini konuşacağız. Dil öğrenmek kolay bir iş değil ama kesinlikle çok güzel bir yolculuk. Bazen zorlanabilirsin. Bazen de acaba yapabilecek miyim diye düşünebilirsin. Ama merak etme. Bu herkesin başına geliyor. Bu süreçte motivasyon en büyük arkadaşın olacak. Hazırsan başlayalım. İlk olarak şunu bir düşünelim. Neden Türkçe öğreniyorsun? Bu sorunun cevabı motivasyonunu bulmanda sana çok yardımcı olacak. Örneğin belki Türkiye'ye seyahat etmek istiyorsun. Belki Türk bir arkadaşın ya da sevgilin var. Onunla Türkçe konuşmak istiyorsun. Belki de Türk dizilerini, filmlerini ya da şarkılarını seviyorsun ve onları anlamak istiyorsun. Sebebin ne olursa olsun onu hatırlamak çok önemli. Çünkü bu sebep seni ileriye taşıyacak en güçlü şey. Zorlandığında ya da öğrenmekten sıkıldığında bu sebebi hatırlamak seni yeniden motive edecek. Dil öğrenirken büyük bir hedefe odaklanmak bazen yorucu olabiliyor. Örneğin akıcı Türkçe konuşmak istiyorum diyebilirsin. Ama bu büyük bir hedef olduğu için ulaşması zor görünebilir. Bunun yerine küçük hedefler koymayı dene. Mesela bugün 5 yeni kelime öğreneceğim. Bu hafta Türkçe bir şarkı ezberleyeceğim. Veya bu ay bir restoran menüsünü okuyup sipariş verebilecek kadar Türkçe öğrenmek istiyorum. Küçük hedeflere ulaştıkça kendini daha başarılı hissedersin. Bu başarılar motivasyonunu artırır. Ayrıca her yeni öğrendiğin kelime ve cümle seni büyük hedefe biraz daha yaklaştırır. Birçok kişi hata yapmaktan korkuyor. Ama unutma, hata yapmak öğrenmenin doğal bir parçası. Mesela bir kelimeyi yanlış söyledin ya da dil bilgisi hatası yaptın. Bu çok normal. Herkes hata yapıyor. Hatta Türkçe konuşan insanlar bile. Hata yaptığında üzülmek yerine bunu bir fırsat olarak gör. Bu hatayı nasıl düzelteceğini öğren ve bir sonraki sefere daha iyi yap. Ayrıca Türk insanları genelde çok anlayışlıdır. Eğer Türkçe konuşmaya çalışırsan hatalarına rağmen seni desteklerler. Bu yüzden korkmadan konuş. Dil öğrenmek bir zorunluluk gibi hissettirmemeli. Eğer öğrenirken eğlenirsen bu süreç çok daha kolay ve keyifli hale gelir. İşte dil öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için bazı fikirler. Sevdiğin bir Türk şarkısı bulabilirsin ve sözlerini öğrenmeye çalışabilirsin. Şarkıların ritmi kelimeleri daha kolay hatırlamanı sağlar. Türk dizileri ve filmleri izleyebilirsin. Hem eğlenirsin hem de günlük
konuşma dilini öğrenirsin. Türkçe kelime kartları ya da uygulamalar kullanarak kendine küçük oyunlar yaratabilirsin. Unutma, öğrenirken keyif almak, motivasyonunu yüksek tutmanın en iyi yollarından biri. Dil öğrenmek bir maratondur. Bir sprint değil. Yani bu süreç zaman alır. Bunu unutma ve kendine karşı sabırlı ol. Bazen yavaş ilerlediğini düşünebilirsin. Ama aslında her gün biraz daha ilerliyorsun. Ayrıca başarılarını kutlamayı unutma. İlk Türkçe cümleni kurdun mu? Kutla, mutlu ol. İlk kez bir Türkçe şarkıyı ezberledin mi? Kendini ödüllendir. Bu küçük kutlamalar motivasyonunu artırır ve sana ne kadar ilerlediğini hatırlatır. Bir diğer önemli nokta, kendini başkalarıyla kıyaslama. Herkesin öğrenme hızı farklıdır. Başkası senden daha hızlı öğreniyor olabilir. Ama bu seni üzmemeli. Çünkü senin yolculuğun sana özel. Önemli olan her gün küçük de olsa bir adım atmaktır. Bugün 2 kelime öğrensen bile dünden daha iyisin. Kendine inan ve öğrenmeye devam et. Son olarak pratik yapmanın öneminden bahsedelim. Türkçeyi öğrenmenin en iyi yolu bol bol pratik yapmak. Türkçe konuşacak bir arkadaşın varsa onunla konuş, yoksa kendi kendine konuş. Mesela bugün hava çok güzel ya da kahve içmek istiyorum gibi basit cümleler kurarak pratik yapabilirsin. Türkçe konuşan bir arkadaş bulmak istersen dil değişim gruplarına katılabilirsin. İnternette bunun için birçok platform var. İnsanlarla konuşarak hem kelime bilgini artırırsın hem de özgüven kazanırsın ve aynı zamanda sosyalleşirsin. Evet, bugün Türkçe öğrenirken motivasyonu nasıl bulacağını ve nasıl koruyacağını konuştuk. Unutma, bu bir yolculuk ve her yolculukta inişler, çıkışlar olur. Önemli olan sabırlı olmak ve keyif almak. Her yeni öğrendiğin kelime, kurduğun her cümle senin için bir başarıdır. Türkçe öğrenmek sadece bir dil öğrenmek değil, aynı zamanda yeni bir kültürle tanışmaktır.